Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir bot patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Pudra renginde. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, desenli, şık, hoş bir model oldu. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Üst bölümü, tabanımız, topuğumuz. Hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Hanımlar bu patiğimizin bu boğaz bölümünde üst bölümlerinde tamamen iki şiş kullandım. Yan bölümleri yaparken şu kenar bölümleri ben misinalı şiş kullanamıyorum. Kullanmakta çok zorlanıyorum. Bu nedenle bu bölümlerde şöyle açık uçlu 5 şiş patiklerimde kullandım. Yedek şişlerimi kullanacağım. Dediğim gibi misinalı şişlerle de çok rahat yapılabilir. Fakat ben bir türlü misinalı şiş kullanamıyorum. Bu model benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen kenara bırakıyorum hanımlar. Birlikte başlayalım. Modelimize bilek bölümünden başlıyoruz hanımlar. Şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 58 ilmek atacağız. 58 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 58 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar, 58 adet ilmeğimi attım geldim. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım öncelikle. Şöyle. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu bölümde modelle başlayacağız. 2 düz 2 ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Kenardan sonra bir düz ördüm. Bu şekilde benimle aynı sayıda yapın hanımlar bu bölümü. Kenar ilmeğini aldım, bir ilmek düz ördüm. Ardına hemen 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz. 2 ters, 2 düz olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Bakın 2 ilmek ters ördüm. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz, şu ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Arka yüzde 2 düz 2 ters bir sıra lastik uygulamasını yaptık. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Model lastiğimizde ikinci sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın hemen önünde bir ilmek ters var. Ters ördüm. 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 düz. Böyle ilmekleri gördüğümüz gibi sıra sonuna kadar öreceğiz. 2 sıra olacak. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine 2 düz 2 ters olacak şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi yapacağız. 4. Arka yüzde tekrar öreceğiz. 5. Bu şekilde 5 sıra örmemiz gerekiyor. 5 sıra 2 düz 2 ters lastik örgümüzü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 5 sıra boyunca lastik örgümü ördüm geldim. Her 5 sırada bir model kuracağız hanımlar. Hemen şuradaki modellerimizi yapacağız. Öncelikle hanımlar, şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki bir ilmek tersimi ters ördüm. Model 6 ilmeğe kuruluyor hanımlar. Şöyle ki bakın önde 2 düz ilmeğim var. 2 ters ve 2 ilmek daha düz. Burada 6 ilmek var. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bu 6 ilmeğe modeli yapacağız. Şimdi bu en son 2, 4, 6. Bu en son 6 ilmeği şu aradan, şuradan şişim ile giriyorum. Buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum bakın. Şöyle bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi şöyle şişime alıyorum. Ardından bu ilmekle hemen şu ilk düz ilmek var önde. İkisine kesim yapacağız. Kesim şöyle yapılacak hanımlar. Bu ilmeği şöyle sağ şişime aldım. Bu düz ilmeği de aldım. Hanımlar dileyen şöyle içeriden girerek de kesim yapabilir. Şöyle. Şöyle. Dileyen ilmekleri yer değiştirerek de yapabilir. Bir sonrakini o şekilde yapalım. Size göstereceğim. Bakın. Bu ilmek tekrardan gitti. Hemen yanında bir ilmek daha düzüm var. Düz ördüm. Aradaki iki tersimi ters. Yanındaki 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. İlmekleri gördüğüm gibi ördüm. Bakın ilk deseni oluşturduk. Aralarda ikişer ters ilmeğimiz var. 2 ters ilmeğimi ördükten sonra
Hemen öndeki 2 düz, 2 ters, 2 düz ilmeğe aynı modeli kuracağım hanımlar. Tekrardan şu 6 ilmek. Şu 6 ilmeği şu aradan, bakın ara boşluktan şuradan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi şişime taktım. Dileyen şöyle içeriden girerek de sağa doğru kesim yapabilir. Dileyen şöyle de yapabilir. Bakın şu düz ilmeği alıp alttan çıkarttığımız uzun ilmeğin önüne şöyle getirerek ikisini bir keserek örüyoruz. Bunu biraz sıkarak yapmayalım hanımlar, yoksa gergin durur model. İpleri biraz esnek çıkartalım. Hemen yanındaki bir düzümü daha düz ördüm. 2 ters, 2 düz ilmeğimi ördüm. Yine araya 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi bir diğer modelimizi yapacağız. Bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz ilmeğimiz var. Şu aradan girerek şöyle bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi şişime alıyorum. Şimdi burada bir düz ilmek var önünde. Bir de bakın uzun ilmek var. Şöyle alttan girerek içten bu şekilde de yapabiliriz. Ya da ikinci gösterdiğim şekilde de hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bu ikisini şöyle keserek ördüm. Yanında bir düz ilmeğim var. Arada 2 ters ve tekrar 2 düz ilmeğimi ördüm. Bakın 3. modelimizi de yaptık hanımlar. Yine arada 2 ters ilmeğimiz var. 6 ilmeğe yine aynı işlemi yapacağız. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Aradan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi bu ilmeği keseceğim. Şu ilk düz ilmeğimi bu uzun ilmeğin önüne şöyle getiriyorum. Yer değiştirdim. İkisini bir keserek ördüm. Yanındaki bir ilmeğim düz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bakın 2 ters. Tekrar 2 ilmek düz. Yine araya 2 tersimi ördüm. Tekrardan bir diğer modeli de yapalım birlikte. Şöyle bakın. Aradan girerek ilmeğimi çıkarttım. Şişime taktım. Yine burada bir sağa doğru kesim yapacağım bakın. Şöyle ilmeğimi önüne getirerek ikisini kesiyorum. Bir düz var yanında. Tekrar hemen arada 2 ters ve 2 düz. Diğer modelimizi de bu şekilde yapmış olduk hanımlar. Devam ediyorum. Yanında 2 ilmek tersim var. Yine öndeki 6 ilmeğe model yapacağım. Şuraya. Aradan girerek tekrardan bir ilmek çıkartıyorum. Model bu hanımlar. Gayet kolay. Şöyle burada bir sağa doğru kesim yapıyorum yine. İlmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz. Bakın bu şekilde modelimizi yaptık. Yine arada 2 ters ilmeğim var. Yine hemen önce son modeli yapacağız. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şu aradan girerek yine bir ilmek çıkartıyorum. Şişime aldım. Bu 2 ilmeği hanımlar yine keserek öreceğim. Bakın düz ilmeği şu uzun ilmeğin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Kesimleri bu şekilde yapmaya önem verelim. Yanında bir düzüm var. Tekrar 2 ters, 2 düz ve son 2 ilmek kaldı. İkisini de ters örerek modeli tamamladık. Hanımlar modelin yapılışı bu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde şu modelimizi ön yüzde yaptık. Modelden sonraki birinci sıramız hanımlar. Bu ilk sıra. İlmekleri yine lastik olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. Tekrardan 2 ters, 2 düz. İlmekleri gördüğümüz gibi sıra sonuna kadar öreceğiz. Bir sıra olacak. Tekrar ön yüzde aynı lastik işlemini yapacağız. 2 sıra. Arka yüzde yapacağız 3. Ön yüzde yapacağız 4. Arkada yapacağız 5. Bu şekilde 5 sıra 2 düz 2 ters örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar 5 sıra 2 düz 2 ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. İkinci deseni yapacağız. Bakın kaydırmalı bir model. Nasıl yapılacağını şimdi göstereceğim. Şimdi öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek ters ördüm. İlk modeli yaparken öndeki ilk 6 ilmek üzerine yapmıştık. Bu defa tam ortaya gelen, bakın tam iki modelin arasına gelen şuradaki 6 ilmek üzerine yapacağız. Yani şuraya. Bakın gösterdiğim yere. Bunun için 2 ters, kenardan sonra bir ters ördüm. 2 düz ve 2 ilmek ters örüyorum. İkinci modeli yaparken de kenara ilk 6 ilmeğimizi ördük. Şimdi tam aradaki 6 ilmeğe geldik. Bakın. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 6 ilmek var. Tam ortaya geliyor alttaki modelin. Bu 6. ilmeğin aradan yine giriyorum. Aynı modeli yapıyoruz. Şöyle bir ilmek çıkarttım. Sonra bunu şöyle şişime alıyorum. Tekrardan bu ilmekleri şöyle kesim yapacağım. Bu uzun ilmeği arkada bırakıyorum.
Bu düz ilmeği aldım. Önüne şöyle getirdim. İkisini kesiyorum ya da ilk modelde gösterdiğim gibi içten girerek de kesim yapabilirsiniz. Bakın ikisini birlikte keserek ördüm. Aradaki ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Yanında bir düzüm var. 2 ters, 2 düz. Yine model aralarına bakın ikişer ilmek ters örüyoruz. Hemen öndeki 6 ilmeğe yine model kuracağız. Şu 6. ilmeğin 2 düz, 2 ters, 2 düz 6 ilmek var. Şu aradan girerek yine bir ilmek çıkartıyorum. Bunu şişime şöyle aldım. Tekrardan kesimimi yapacağım. Bu düz ilmeğim önde, bu uzun ilmek arkada olacak şekilde şöyle yer değiştim. İkisini bir keserek ördüm. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters, 2 düz. Bu 6 ilmeği gördüğüm gibi ördüm. Bakın ikinci modelimizi de yaptık hanımlar. Desenimiz böyle oluşuyor. Yine aralarda ikişer tane tersimiz var. Diğer modelimizi yapalım. Şu 6. ilmeğin aradan girerek şöyle yine uzunca bir ilmek çıkartıp bunu şişime aldım. Bu şekilde. Sonrasında yine sağa doğru kesimimi yapıyorum burada. Bu şekilde. Yine diğer ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters, 2 düz. Üçüncü modeli de tamamladık. Devam ediyorum. Arada 2 ters ilmeğim var. Bir sonraki modelimi yapacağım. Son 6 ilmek kalana kadar devam edeceğim. Şöyle aradan girerek uzun bir ilmek çıkarttım. Şişime alıyorum. Ardından uzun ilmeği şöyle arkada bıraktım. Düz ilmek önde. İkisini kestim. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Model arasına tekrar 2 ilmek ters ördükten sonra bakın yaptıkça model kendini gösteriyor. Tekrardan buraya hanımlar 6. ilmeğin aradan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bunu şişime aldım. Sonrasında şöyle kesimimi yapıyorum. Bakın bu şekil. İkisini ördükten sonra ilmekler yine 2 ters, 2 düz örülüyor. Yine araya 2 ilmek tersimi ördüm. Bir sonraki modelimi yapacağım. Bakın. Hemen şurada önde 6 ilmek var. Bakın. Yine uzunca bir ilmek çıkartıyorum aradan. Desenimizi bu ilmekler veriyor. Tekrardan kesimimi yaptıktan sonra ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın son 6 ilmek kaldı. İlk başta da ilk 6 ilmeği normal örmüştük gördüğümüz gibi. Burada da son 6 ilmeğimizi normal gördüğüm gibi örüyorum. Evet bakın ikinci modeli de tamamladık hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde modelden sonraki ilk sıramız yine ilmekleri 2 düz 2 ters gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi yapacağız. 2. Arka yüzde devam edeceğiz. 3. Ön yüzde yine öreceğiz. 4. Arka yüzde 5. Bu şekilde tekrar 5 sıra ördükten sonra bu defa 3. modelimizi yapacağız hanımlar. Yani bakın şu ilk modeli yaptık. İkinciyi bitirdik. 5 sıra ördükten sonra 3. modeli yapacağız. 3. modele de şöyle baktığımızda hanımlar ilk modeliyle aynı şekilde yapılıyor. İlk modelde yaptığımız işlemin aynısını yine 3. modelde de uygulayacağız. 3. modelimiz bittikten sonra hanımlar tekrardan 5 sıra 2 ters 2 düz öreceğiz. Sonra 4. modeli yapacağız. Patiğimizin bu bilek kısmına, boğaz kısmına zaten 1, 2, 3, 4 tane model yaptım. 4. modeli de 2. modeliyle aynı şekilde yapacağız. Yani şu anki yaptığımız gibi. Şimdi 2. modeli yaptığımız gibi aynı yapacağız. Eğer ki bu model kurulumlarında kafanız karışacak olursa ilk modelde ilk modelin bu 3. modelde ilk modelin sıralamalarını takip ederek 4. modelde de 2. modelin sıralamalarını takip ederek modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu 4. modelden sonra yine 5 sıra ilmekleri 2 ters 2 düz gördüğümüz gibi örelim hanımlar, gelelim ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 4 tane modelimi yaptım. 4. modelimden sonra 5 sıra ilmeklerimi yine 2 düz 2 ters gördüğüm gibi ördüm geldim. Şimdi ayrımı yapacağız hanımlar. Yanları ve orta ayrımını yapacağız. Yanlara 20'şer ilmek ayıracağız. Orta bölümü 18 ilmek ile yapacağız. Öncelikle burada misinalı geçiş yapabilirsiniz. Ama ben şöyle yedek şişlerimi alıyorum. Buraya hanımlar örmeden 20 ilmek atacağım. Bu sağ şişime 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu 20 ilmek burada bekleyecek hanımlar. Dileyen bu ilmeklerin içinden bir ip falan da geçirebilir. Bu tamamen sizin nasıl rahat örebildiğinize bağlı. Konuşamadım. Nasıl rahat örebiliyorsanız o şekilde. Ben şişlerde bekleteceğim. Sonuçta sonrasında tekrar bu ilmeklerimi kullanacağım. Şimdi ortaya da 18 ilmek ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi diğer tarafta da 20 ilmek kaldı. Bu şişim biraz uzundu. Onu da bir kısa şişime geçireyim. Hem de ilmekleri sayalım. Sizler de emin olun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu şekilde 20 ilmek sağda ve solda bu ilmekler bekleyecek hanımlar. Biz şimdi orta bölümü öreceğiz. Aynı modele, bu burgulu modele ortada da devam edeceğiz hanımlar. İpimi şimdilik buradan şöyle keseceğim. Sonrasında tekrar düğüm atıp ekleyeceğiz. Şimdi düğüm atacak kadar şöyle ipimi bırakıp buradan kesiyorum. Şimdi hanımlar aynı ipimi bu defa ortadan başlayarak şöyle ekleyeceğim. Şimdi hemen şöyle ipimi tam ortadan ekleyeceğim. Bakın en son 5 sıra örmüştük. Şimdi tekrar hemen bir diğer modeli ortaya kuracağız hanımlar. İlmekleri yine bakın kenardaki bir ters ilmeğim var. İpimin ucunu şöyle arkada bıraktım. İpimi buradan ekliyorum. Bu ters ilmeğimi yine ters ördüm. İkinciyi de ters ördükten sonra hemen ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin. Patiğimizin üst bölümüne geçtik. 18 ilmek ile üst bölümü yapacağız. Modelimizi de kuracağız. 2 ilmek ters ördükten sonra hanımlar bakın şöyle baktığımızda hemen yanında 2 ilmek düz var. 2 ilmek düzü de yine düz öreceğim. Şu 1, şu 2. Ardından tekrardan 2 ilmek ters örüyorum. Yani kenara 6 ilmek 2 ters, 2 düz, 2 ters ördük. Bakın hanımlar şimdi şişimi şöyle bir düzelteyim. Alttaki modele baktığımızda bakın hemen şu iki yana model kurulmuş. Şimdi tam bu ortaya bir tane model kuracağız. Öndeki 6 ilmeğe bakın. Modelin yeri kendini belli ediyor. Burada 2 düz, 2 ters, 2 düz ilmeğimiz var. Şu 6. ilmeğin aradan yine girerek şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi yine öndeki bir düz ilmek onun önüne getirerek yine kesimimi yapacağım. Aynı modeli yapıyoruz hanımlar. Şöyle kesimimi şöyle yapıyorum burada. Yanındaki bir düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ters, 2 düz. Burada model yapacak kadar ilmek kalmadı. Kalan 6 ilmeği de yine 2 ters, 2 düz gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz, 2 ters. Evet, ön yüzde tekrar bakın modeli kurduk. Şimdi arka yüzdeyiz. 5 sıra ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz. 2 düz, 2 ters olacak şekilde. Şu an modelden sonraki ilk sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Evet. Tekrardan geri döneceğiz hanımlar. Ön yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 2 sıra olacak. Arka yüzde yine öreceğiz. 3. Önde öreceğiz. 4. Arkada öreceğiz. 5. Bu şekilde 5 sıra şu aradaki 18 ilmeğimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar 5 sıra ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim. Şimdi tekrar modelimizi yapacağız. Bu defa hemen yanlara 2 tane model kuracağız. Şöyle kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına bir ters ördüm. Bakın şimdi de öndeki 2 6 ilmeğe model kuracağız. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Hemen şu 6. ilmeğin aradan girerek bakın yine ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra bu ilmeğimi şöyle şişime aldım. Tekrardan kesimi yapacağız. Önündeki bir düz ilmek var. Bu şekilde yine aynı şekil kesimimi yapıyorum. Yanındaki bir düzü ördüm. 2 ters, 2 düz. Şimdi model arasında hanımlar yine 2 ilmek ters örüyorum. Bu defa 2 model yapacağız. Şimdi öndeki 6 ilmeğe yine model yapacağım. Şu 6. ilmeğin aradan girerek tekrardan ilmek çıkartıyorum. Şöyle uzunca bir ilmek. Şiş sayıları fazla olunca videoda biraz zorlandım. Evet.
Şimdi bu uzun ilmeği yine alıyorum. Öndeki düz ilmeğin şöyle yer değiştirip ikisini yine burada kesiyorum. Yanındaki bir düz ilmeğimi ördüm. 2 ters, 2 düz ve son 2 ilmeğimi de bu şekilde ters ördüm. Bakın bu modelimizi de yine yapmış olduk. Ön bölüme 2 tane model yaptık. Biri tekli, diğeri ikili. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde 4, yani toplam 5 sıra. Konuşamadım. Toplam 5 sıra bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüp sonra bir diğer modelimizi kuracağız. Şimdi tekrar 5 sıra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın buraya yine 5 sıra ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim. Tekrar model yapacağız. Bu defa modelin denk gelişi tam ortaya bir tane model kuracağız. İlk modelde yaptığımız gibi kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ters ördüm. 2 düz, 2 ters, yani kenara 6 ilmek ördüm. Şimdi tam ortadaki 6 ilmeğe model yapacağız. Bakın şuradaki modelde olduğu gibi. Şu 6. ilmeğin aradan girerek yine buradan bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi şişime aldım. Tekrardan kesimimi yapacağım hanımlar. Bu uzun ilmek arkada, düz ilmek önde, yer değiştirip ikisini şöyle kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. 2 tersim ters. Yanında 2 tane düzüm var. Kalan 6 ilmeği de gördüğümüz gibi örüyoruz. Böylece bir diğer modelimizi de yapmış olduk. Her 5 sırada bir bu şekilde modelimizi yapacağız. Bir sonraki modelde de hemen bir önceki modelde olduğu gibi yanlara ikişer tane model yapacağız hanımlar. Her 5 sırada bir aynı model tekrar edecek. Şöyle birlikten itibaren baktığımızda hanımlar burada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane model yaptık birlikte. Şimdi ben bu modelimde toplamda burun kısmına kadar kaç model yaptım hemen gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model görünüyor hanımlar burada da. Pardon, 8 değil, yeniden sayıyoruz. Bakın düzgün bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın sırasıyla hepsini saydığımızda. Yeniden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane model görünüyor. Burada toplam 11 model olana kadar yapacağız. Patiği daha küçük yapmak isteyenler 35-36 numara öreceğim diyenler buraya bu bir modeli, sonuncu modeli yapmayabilirler. En son 10 model yaptıktan sonra 5 sıra örüp bırakabilirler. 41-42 numara yapacağım diyenler de buraya bir model daha ekleyebilir hanımlar. Bir model daha ekleyebilir. Bunu da hatırlatayım. Dediğim gibi benim ölçülerime göre bu sayı tam oldu. Toplamda 11 adet modelimi yaptım. Şimdi ölçülerimize göre patiğimizin bu bölümündeki modellerimizi tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü de tamamladım. Geldim. Toplamda 11 modelim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. modelden sonra 5 sıra ilmeklerimi yine gördüğüm gibi ördüm. Şimdi burun kısmını yapacağız hanımlar. Öncelikle bu aşamada haroşa örgüye geçiyoruz. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum hanımlar. Öncelikle ön yüzdeyim. 18 ilmeğim vardı. 18 ilmeğimi normal haroşa, yani düz örüyorum. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz, yani haroşa öreceğim. Böylece bir diş haroşa örmüş olduk 18 ilmek ile. Ön yüzde burun kesimlerine başlayacağız hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyim. Dediğim gibi kesimlerimizi yapmaya başlayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimin ikisini bir keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 3 ilmek kaldı. Burada da yine öndeki 2'yi kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. 2 ilmek eksildi. 16 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde kesim işlemi yapmıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde kalan ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Kesim işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar.
Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum, yine ön yüzdeyim. Yeniden kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki ikisini kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi de 14 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tekrar döndük. Ön yüzde son kez kesim yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi de son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmeği, öndeki 2'yi kesiyorum ve sonuncu ilmeğimi ördüm. Artık 12 ilmeğimiz kaldı. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra 12 ilmeğimi örüyorum. Artık kesim yapmıyoruz hanımlar. Bu aşamada artık son kenar ilmeğimi ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi hanımlar, patiğimizin bu burun kesimini de tamamladık. Burada artık bu ipimi keseceğim buradan, bu bölümden. Şöyle ucunda bırakıp kesiyorum. Şimdi patiğimizin şu kenar bölümlerini yapacağız hanımlar. Öncelikle ipimi tekrar buraya düğümleyeceğim. Şöyle ipimin ucunu alıyorum. Şu başlangıç yeri vardı hanımlar. Bakın şu kenarımız, ipimizi kestiğimiz yer. Şöyle ipimi buraya düğümleyeceğim. Bu şekilde düğümümü attım. Şimdi buradaki ilmekleri öreceğiz. Yine haroşaya devam ediyoruz hanımlar. Haroşa olarak öreceğiz. Burada 20 ilmeğim vardı. Öncelikle bu ilk ilmeğimi aldıktan sonra buradaki 20 ilmeğimi normal haroşa, yani düz örüyorum. Ön yüzdeyim. Şöyle ucunu da gizleyeyim. Bu şekilde. Kenardaki 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi aynı şişte şu yan bölümlerden ilmekler çıkaracağım hanımlar. Bakın patiğimizin şu kenar bölümlerinden, yani şuralardan. Bakın buralardan ilmekler çıkarttık. Hemen şurada kenar ilmek yerim belli. İlk kenar ilmek yerim şurada. Yeri belli. İlmeğin iki kanadına birden girerek bakın buradan ilk ilmeğimi çıkarttım. Şu 20 ilmek hariç buradan bir ilmek çıkarttım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. İkinci ilmeğim, 3, şu dördüncü ilmeğim. Bakın şuralardan şöyle 4, 5, 6. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bakın buradan 6 ilmek çıkarttım. Burun kısmına kadar toplamda ben 25 ilmek çıkarttım. Yani şu bölüme gelene kadar. Siz buraya bir model eksik yaptıysanız küçük numaralar için ilmek sayınız benimkinden az olacaktır. Ya da daha büyük yapacağım diye buraya bir model fazla yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden bir tık daha fazla olabilir. Ama bu sayılarda şu kısımdan burun kısmına kadar ben 25 ilmek çıkarttım. Buruna kadar olan ilmeklerimizi çıkartalım, ardından buluşalım. Evet, 25 ilmeğimi bakın şu kısma kadar çıkarttım hanımlar. 20 ilmek şişimde vardı. 25 ilmek daha çıkarttım. Şu bölümde 45 ilmek oldu benim. Şimdi burundaki 12 ilmeğimi öreceğim. İlk 2 ilmeğimi de ördükten sonra şu kesim yaptığımız ipimiz vardı. Bunun ucunda düğümleyeyim hanımlar. Şöyle. Şu burundaki 12 ilmeğimi örüyorum. Öncelikle şu ipin ucunu da atlatarak yedirerek götürüyorum. Şöyle. Evet. 12 ilmeğimizi ördük burun kısmındaki. Misinalı şiş örenler hepsini aynı şişte topluyorlar hanımlar. Dediğim gibi ben misinalı şişleri bir türlü kullanamıyorum, beceremiyorum. Rahat olmuyor. Alışamadım bir türlü. Şimdi diğer tarafa geçtik hanımlar. Buradan da yine ben şu kenardan 25 ilmek çıkartmıştım. Şu bölüme kadar da yine 25 ilmek çıkaracağım. Bakın sırasıyla hemen şuralara girerek, bakın birinci ilmeğim, 2, 3, yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaracağız. Dediğim gibi ben diğer taraftan 25 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 25 çıkaracağım. Sizler şu kenardan kaç tane çıkarttıysanız buradan da aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın. Gelin.
Evet hanımlar, 25 ilmeğimi de buradan çıkarttım. Şimdi de bu şişimde kalan 20 ilmeğimi sıra sonuna kadar öreceğim. İlmek çıkartma işlemini de tamamladık. Patiğimizin kenar bölümüne geçiş yaptık artık. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamını normal haroşa öreceğiz. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda hanımlar ön yüze şuraya bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde önce ilk şişimizi, sonra burundaki, sonra diğer şişimizdeki ilmekleri şu uca kadar bu şekilde haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Yanlarda bir diş haroşamız oluştu bu kenarda. Burada haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra yine ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Ta ki diğer uca gelene kadar, yani şöyle dolanacağız. Şu uca geleceğiz. Tekrar arka yüzde yine aynı işlemi yapacağız. Bu defa burada iki diş haroşamız olacak. Aynı işlemi hanımlar biz bu kenar bölümde, yani şu bölümde 8 diş 8 sıra haroşa olana kadar devam edeceğiz. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra haroşa. Bu bölümde hanımlar toplamda 8 sıra, yani 8 diş haroşamız olana kadar örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu kenar bölümünde toplamda gördüğünüz üzere 8 diş, yani 8 sıra haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Tabana burundan başlayacağız, şu ön kısımdan. Bu nedenle bu ilk şişimde 45 ilmeğim vardı. Bu şekilde bu buruna kadar olan şu ilk şişteki, şu bölümdeki ilmeklerimizi örelim ki ardından buluşalım. Evet, bu ilk şişteki ilmeklerimi ördüm. Şimdi buruna geldim. Burunda 12 ilmeğimiz var bu ön kısımda. Hanımlar, bu 12 ilmek ile taban kesimini gerçekleştireceğiz. Şimdi burada 12 ilmek var. 11 ilmek öreceğim. 12. de kesim yapacağım. Şimdi ilmeklerimi örüyorum. 11 ilmeğimi öreceğim. Yani bu şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim öncelikle. Bu sonuncu, yani 12. ilmeği örerken yanındaki ilmeği de alıp ikisini keserek örüyorum. Burada kesimimi yaptım. Ardından geri döndüm kesimden sonra. İpimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi tekrar tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 11 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde bu 12. ilmeği örerken yan şişten de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan burada son bir kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu 12. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndük. Aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden ilmeklerimi örüyorum. 11 ilmeğimi. Bu şekilde. Bu 12. ilmeğimi örerken yine yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 12 ilmek ile bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemini hanımlar sağ ve sol şişimizde bu yanlarda 4'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu bölümünü yanlarda 4'er ilmeğimiz kalana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, yanlarda 4'er ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm ve geldim. Şimdi kesimlere tekrar devam edeceğiz. Bu defa tabanda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Şu 4 ilmek hariç. Tabanda son 2 kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine şu tabanda son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kesimler bu şekilde devam edecek. Bakın son 2 kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. Tabanda son 2 kalana kadar öreceğim. Bu son 2 ilmeği hanımlar ve yanındaki bir ilmeği daha aldım. Üçünü kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden tabanda son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm.
Bu 2 ilmeği ve yandan da bir ilmeği alarak üçünü kestim. Yine geri dönüyorum. Devam edeceğim. Tabanda son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 2 ilmek. Yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yine tabanda son 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2'yi ve yanındaki bir ilmeği de aldım. Üçünü bir kesiyorum. Yanlarda birer ilmeğim kaldı hanımlar. Son kesimimizi yapacağız. Yine ip karşıda. Tabanda son 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmeği ve yanındakini de alıp üçünü kesiyorum. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncüyü ördüm. Bakın tabanda 2 kaldı. Bu 2'yi ve yanındaki üçüncüyü de alarak üçünü bir kesiyorum. Artık burada hanımlar son 4 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 4 ilmeğin 4'ünü birden tığım ile toplayacağım hanımlar artık. Şöyle hepsini topluyorum aynı anda. Şöyle bir de buraya bir zincir oluşturdum. Topuğu kapattık. Şimdi arka bölümü tığlama yöntemiyle birleştireceğiz. Patiğimizi şöyle ters çeviriyorum. Bakın şu ilmeğimi tığıma aldım. Tığlama yöntemiyle birleştireceğim hanımlar. Dikiş yapmayacağım. Ben dikiş sevmiyorum. Şimdi bakın kenar ilmek yerleri var. Hemen burada ilk kenar ilmek yeri. Burada bir de karşı taraftaki kenar ilmek yeri. İlk kenar ilmek yerlerinin iki kanadına birden girerek şöyle birleştiriyorum. Sık iğne tekniğiyle topluyorum. Bu şekilde karşılıklı kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek kenarları birleştiriyoruz. Sık iğne tekniği ile bu şekilde topluyoruz hanımlar. Tığlama yöntemi ile patiğimizin arkası bu şekilde birleşecek. Şimdi sıra sonuna kadar, şu uca kadar birleştirmemizi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde birleştirmemi yaptım. 2 tane de zincir çekip artık ipimizi kesiyorum. Böylece tamamladık. Hanımlar, hemen iplerimizin uçlarını şöyle gizleyeceğim arkaya. Bakın zincir tekniğiyle tekrar düğümlüyorum buralara. Bu şekilde iplerimin uçlarını tekrardan gizliyorum. Hem ayağa giyince çıkmaz, hem patiğimiz daha sağlam olur. Diğer başlangıç ipimizin ucu da vardı. Onu da yine birleştiriyorum. Şöyle. Pardon, gizliyorum. Birleştirmek değil. Evet. Modelimiz hanımlar bu kadardı. Gizleme işlemini yaptık. Şimdi tekrardan düz tarafını çevirelim. Bakın hanımlar. Bu şekilde patik değil, aslında çorap tarzı da oldu. Şöyle birleştirdik. Tamamladık. Bakın görüntü itibariyle şöyle. Açılan bir model. Haroşa örgü olduğu için. Çorap tarzında gayet güzel, şık oldu. Hemen arka bölümü de göstereyim. Bakın arka bölüm birleştirme yöntemiyle şöyle gayet düzgün görüntüsü var. Hemen manken ayağıma da giydireceğim hanımlar. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Videonun bu bölümü akşam saatine denk geldiği için biraz renk koyu mu daha mı kötü çıkıyor bilemedim. Neyse, hayırlısı olsun. Evet. Umarım hanımlar, ben çok beğenerek yaptım, çok severek yaptım. Umarım sizler de modelinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Daha doğrusu çorap diyelim biz buna. Şöyle. Bakın. Yandan duruşu, önden duruşu. Tabanımız, topuğumuz. Model bu. Çok güzel, rahat, kullanışlı, çeyiz içinde oldukça uygun. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.